Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size Fethiye'nin bu zamana kadar hep Fethiye'de görülecek yerler gibi videolar konseptinde çıktık karşınıza. Bu sene diyoruz ki biraz farklı olsun, şöyle olsun. Çünkü artık herkes biliyor Fethiye'de nereye gidilir. Fethiye'de görülecek yerleri siz zaten biliyorsunuz. Bizden artık. de iyi biliyorsunuz. Mesela sene 2000 biz Fethiye'ye geldiğimizde ne YouTube vardı, Tabii. ne büyük holdingler Fethiye'ye gözünü dikmişti, ne büyük projeler, ne influencerlar, ne bir şeyler, hiçbir şey yoktu ama şu anda elini sallasan Türkiye'nin Bali'si gibi olduk diyebilir Evet, miyiz? kesinlikle öyle. Her taraf influencer, her taraf holdinglerin yeni yapılaşmaları. O yüzden dedik ki bu sene bu videoyu şöyle yapalım. Hem fiyatları size söyleyelim, Evet. yeni fiyatları, hem de Fethiye'yi, artık Fethiye herkes bildiği için gezilecek yerleri, bu gezilecek yerleri gezerken insanların karşılaştığı problemleri bildiğimiz için bu problemlere çözümler üretmeye çalışalım. Süpersin. Ve öyle, sen ne? Evet, harika bir Biz, fikir. biz fikir adamıyız ya. Cihan tek taraflı öpmüyor, farkında mısınız? İlla Yok. bu yana öpücü böyle çeviriyor beni 360 derece. Ben üniversitede bazı günler Ne arkadaşlarla, demek arkadaşlar üçüncüyü de öpüyordum ben. Şöyle, Allah. ben fazla kaçırmışız. Hadi görüşürüz diye. Bu videoda size Fethiye'nin güzel yerlerinde nasıl gezilir bunu göstermeye çalışacağız. Hava gerçekten çok sıcak ve bugün bütün gün birlikte gezeceğiz. Bir de böyle tatilde oluyor ya, insan dinlenmeye gidiyor ama sabah erken kalk, oraya git, burayı gez. İşte denize gir, manzara noktasına çık derken tatilden dönünce bir tatile daha ihtiyacın varmış gibi hissediyorsun. Özellikle böyle sıcak havalarda günün ilerleyen saatlerinde kendimizi daha yorgun ve bitkin hissetmemek için yaptığımız küçük rutinlerimiz var. Biz özellikle yazın seyahat ederken çantamızda New Life Mineralite elektrolit bulunduruyoruz. Potasyum, magnezyum, sodyum ve vitaminler içeren bir vitamin mineral takviyesi. Sıcak havalarda terleme ile birlikte oluşan su ve elektrolit kaybı sonrasında hidrasyonu destekliyor. İçeriğindeki magnezyum, B6 ve B12 vitamini de yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunuyor. Tadı da oldukça ferahlatıcı, yaz günlerinde çok iyi geliyor. Biz şimdi pillerimizi doldurduk, yolumuza devam edeceğiz. Evet, dünyaca ünlü Ölüdeniz plajına geldik arkadaşlar. Yıllardır kendimizi bildik bileli burası her sene bir ödül alır. Ama bu sene siyasi dengelerden olsa gerek henüz Ölüdeniz'in bir ödül aldığını duymadık yurt dışı bu otoritelerden. Neden? Ama olsun. Dünyanın en güzel ikinci mi, üçüncü mü, beşinci mi denizi seçildi Ya ya. tabii işte her sene birisi bir şey olarak seçiyor biz ama bu sene henüz haberleri düşmedi. Düşer. Dur bakalım, daha sezon başlamadı. Şimdi Ölüdeniz plajı ile ilgili size söyleyeceğimiz şeyler zaten birçoğunuz gelmiş görmüş biliyorsunuzdur ama buranın en büyük problemlerinden bir tanesi arkadaşlar trafik. Sabah kalktınız, eğer Ölüdeniz bölgesinde kalmıyorsanız, Ovacık, Hisarönü veya Fethiye merkezde kalıyorsanız ve denize, Ölüdeniz plajına gelecekseniz öğlen saat 11'den sonra, istiyorsan yürüyebiliriz şöyle park etrafında dolaşa dolaşa. Öğlen saat 11'den sonra bu plaja inemiyorsunuz arkadaşlar. O İstanbul'daki işte köprü trafiği falan var ya, öyle trafikler kafanızda canlandırın. Yaklaşık 5 kilometre yolu 2 saatte falan indiğiniz günler olabiliyor. Temmuz ayı, Ağustos ayında burayı. O yüzden ya 11'den önce bu plaja gelmeniz gerekiyor. Hatta 11 bile artık gitgide iddialı. Daha da erkene çekmemiz gerekiyor o saati. Çünkü kalabalık artıyor Fethiye'de. Dediğimiz gibi reklamı inanılmaz pompalanan bir ilçemizdir. Güzide bir ilçemizdir Fethiye'miz. Bu sebeple bu plaja gelecekseniz sabah erken saatleri seçeceksiniz. Veya başka plaj seçenekleriniz de var. Var mı? Tabii ki. Neden sadece Ölüdeniz'e gelir ki insanlar? Bu büyük kalabalık trafikleri neden çeker sence aşkım? Çok Nereye gidecek başka? Ya Fethiye'de bir sürü plaj var gidilebilecek aslında. Bizim geçen seneki videomuzu izleyebilirsiniz. Ben şuraya bir yere Hemen. etiket bırakayım. Hemen buradan linki çaktık gördüğünüz gibi. Öğreniyoruz. Şimdi Oldu'da Ölüdeniz plajına geldiniz arkadaşlar. Ölüdeniz Kumburnu burası. Ölüdeniz'e indiğinizde yol biter. Karşınızda Belcekız plajı başlar. Belki birazdan oraya da gideriz. Belcekız plajını gördüğünüzde mecburi sağ yaparsınız. Sağ tarafınızda jandarma karakolu, sol tarafınızda bu bulunduğumuz dünyaca ünlü Kumburnu plajının gişelerini görürsünüz. Ve buradan içeri girersiniz. Buraya girmeden önce tabii ki önce bir ücretlendirilirsiniz. Ne kadardı? Ücretleri hemen söyleyelim. Yaya 150, 150 lira yaya. motor 450, Girerken 450 lira verdik. otomobil 800, karavan 1500. 1500. 2026 Ölüdeniz giriş fiyatları bunlardır arkadaşlar. Oldu'da içeri girdiniz. Arabanızı olabildiğince bu otoparkın son noktasına, şöyle bir daha 360 dönelim görsün insanlar son noktayı. Burada zaten mecburi bir dönüş var böyle. Burada bir yerde olabildiğince bırakırsanız
plaja yani denize en yakın noktaya bırakmış olacaksınız. Ha ne olacak? Siz Temmuz Ağustos'ta geldiğinizde bunu yapamayacaksınız. Bak şu anda Haziran'ın sonunda olmamıza rağmen otoparkın bu bölümü dolmuş ve daşmış diyebiliriz. Diğer soru şuydu. Evet. Çocuğumuzla geldik. Derin mi, sığ mı? Ölüdeniz'in derin tarafı var, sığ tarafı var. Önce hangisini gösterelim? Önce sen bilirsin. Bence sığ tarafına gidelim. Tamam. Yıllar oldu gitmeyelim. Hadi. Evet, buraya geldiğinizde sorulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Denize nerede girelim? Sığ mı, derin mi? Çocuklu aileler genelde sığ tarafı seçtiği için Ölüdeniz'e geldiğinizde, arabanızı park ettiğinizde bu son noktada sağ taraf ve sol tarafta iki ayrı yol var. Ayrımı gördüğünüzde sağdan yürürseniz şu anda bizim yürüdüğümüz yerden Ölüdeniz'in daha böyle kuma yakın. Burası değil mi? Evet. Kum gibi biraz. Balçık kum karışımı diyelim. Çok kalabalıkta da çok tat vermeyebilir bu arada. Onu da şimdi söyleyelim de Temmuz Ağustos'ta geldiğinizde Cihan'la Ebru kardeşimiz bize burayı önermişti. Geldik burası balçık gibi. Ben başka yer önereceğim. Demeyin. Çok kalabalıkta çünkü kum kalktığı için az böyle kötü bir görüntü olabiliyor ama şu anda tahmin ediyorum çok güzel bir görüntüsü vardır. Çocuklu aileler genelde bu tarafa gelir çünkü suyu sığdır ve kapalı bir havza olduğu için güvenlikli bir şekilde denize girerler. Öyle bir yerdeyiz ki şu anda bakın sağımız deniz, önümüz deniz, şu an siz göremiyorsunuz ve solumuz deniz. Muhteşem bir yer. Evet şu anda geldiğimizde sağımızda hemen bizi mis gibi bir deniz karşılıyor. Cihancığım öyle balçık bir şeyler diyorsun ama mis gibi bakar Mis gibi, mısın şu anda yani? harika. Ama işte buranın full Harika insanla görünüyor. dolduğunu düşün. O zaman biraz o çamur kalkıyor yukarıya. Evet olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Burada sadece çocukları eğiliyoruz. Evet, çocuklar Yetişkinleri eğilir. başka yerlere alalım. Şu anda sağ tarafımız lagun kısmı. O ünlü Ölüdeniz lagunu burası arkadaşlar. Biyoçeşitlilik bakımından inanılmaz burada deniz canlılarına sahip bir alandır burası. İşte buradaki denizi koruma, buradaki canlıları koruma üzerine bazı projeler var. Ama daha çok koyları şu anda yapılaştırma üzerine projeler daha faal bir şekilde Fethiye'de gözle görülür bir şekilde ilerlediğinden burada o çalışmayı biz bilmiyoruz ama mutlaka vardır, duymuştum. Erken gelirseniz eğer böyle denize sıfır şezlongları rahatlıkla kiralayabilirsiniz. Geç gelirseniz bunlar önce doluyor. Böyle ayaklarınız Kaç suyun paraymış? içerisinde falan çok güzel Kolay oluyor. gelsin. Şezlonglar ne kadar oldu bu sene? Şemsiye 1500 lira. 2 şezlong, bir şemsiye 1500 lira. Peki Temmuz Ağustos'ta arkadaşlar diyelim gelecek buraya. Sabah kaçta gelmeli güzel yer kapabilmek için? 9-10 gibi gelecek. 11'e kaldı mı yandı trafikte değil mi? Muhtemelen. Oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İlk çocuklu yer dediğimiz bu sağ taraf. Buradan böyle burnu dönüyorsunuz. Burası o burnun en uç noktası. Ve burası da sol taraf. Burası daha çok açık denize bakıyor ve buranın devamı da Belcekız yani halk plajı. Benim en sevdiğim yer buranın tam burnu. Gel, Şöyle göster göstereceğim. Hatta hiç kesmeyelim. Olur da ta İstanbul'dan kalktın, geldin tatile Fethiye'nin en güzel plajında, en güzel noktada denize gireceğim diyorsan bak izleyeceğin rota bu. Ölüdeniz'den gireceksin. Plaja arabanı park edip dümdüz yürüyeceksin. Burnunun ucuna. Sonra sahilin de ucunu bulup bak en güzel görselli Merhaba. yere gidiyoruz. Merhabalar, iyi tatiller. Sağ Teşekkür olasınız. ederiz. Geliyorsunuz ve işte burası Ölüdeniz'in İşte burası. en güzel manzaralı noktasıdır arkadaşlar. Bakın ben Denize girmek için. 10 senedir Fethiye'de yaşıyorum. Hala sabahın köründe yani denize gelmek istediğimde çok erken saatte gelip şu ilk başta duran şezlongları kapmak için öyle bir savaş veriyorum ki. Bunlar. Çünkü çok güzel. Baksanıza şuna ya. Yarısı şezlongun, yarısı suyun içerisinde. Buraya da yine çocuklarınızla gelebilirsiniz bu arada. Şuradaki ipe kadar boyu geçmiyor. Ondan sonra derinleşiyor. Böyle çok lagun güzel kısmı. bir Sağ durum taraf. burası. En güzel nokta burası. Evet. Mutlaka görün burada bir denize girin Ben geldiğinizde. burayı çok seviyorum. Benim yerime de yüzün. Hadi o zaman su sporları sormaya. Evet şimdi Ölüdeniz'de bu ailelerin daha çok kullandığı lagun kısmında hemen su sporlarıyla ilgili kiralama yapan bir yer gördük. Merhaba. Burada merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. gördük. Bu taşları nedir taşların olayı? Buranın taşları böyle Ne kadar güzel. Ne güzel. boş kaldıkça. Şu ne kadar güzel bir çizim ya. Siz mi hepsi çok çiziyorsunuz? Evet. Ay ben de bunu çok beğendim. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel sağ olun. olmuş. Hayırlı sezonlar dileyerek biraz fiyat sorabilir miyiz Çok sizlere? sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nedir Çiftli olaylar? kanolarımız var. 2 kişi binebiliyor. 1 saat kullanılıyor. 800 lira. Evet. Teklileri var 500 lira. Kanolar 500-800 lira. Şu Yunuslar ne kadar bu şey yaptı? Yunuslarda 4 kişilik yine 1 saat.
1600 lira. Yani kişi başı 400 liraya tekabül ediyor. Aile boyu bindiğiniz şu şeyler, bu bisiklet gibi, deniz bisikleti, Evet. Yunuslar 2000 TL. Kaydıraklıları var, kaydıraksızları 1600 var. TL. Evet. Tamam. Çok Teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz. Sağ Sağ olun. olasın. Supportlar ne kadar? Onlar da 700 lira tek kişilik, yine bir saat. Saati 700 lira onların da. Tamamını gezilebiliyor. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun, İyi sezonlar teşekkürler. tekrardan. Sağ olun. Ölüdeniz'e geldiniz, karnınız acıktı. Kendi beslenme çantanızı tükettiniz. Ne yapacaksınız efendim? Sen tam bir rehber oldun ya. Ben turizm mezunuyum kızım. Ay çok affedersin, Ben doğru. 5 senede bitirdim. Balıkesir Üniversitesi'ne buradan selamlar olsun. Son sene gittim sadece. Onu şimdiden özür diliyorum tekrardan. Son sene gittim ama bitirdim üniversiteyi sonunda, sorun yok. Tavuk dürüm 380 lira demiş. Döner demiş 380 lira demiş. Köfte biraz daha ekonomik olabilirdi. Yemek hizmetimiz de var yani, anlayacağınız. Evet, Plajın şurada içinde. ne varmış? Şöyle meyveler. Seyyar arabalarda satılan o yeme içme hizmetinden sonra biraz daha böyle daha görseli düzgün, tabii ki masa sandalyesi ve hizmeti, garson hizmeti, işte şey hizmeti, yeme hizmetin daha iyi olduğu bir restoran tarafına geldik Ve şimdi. denize sıfırız. Denize sıfırız, mükemmel bir esinti var şu anda. Buradaki fiyatlar da hemen aşağı yukarı şöyle söyleyelim. Biralar 350 liradan başlıyor. Efes 350 lira demiş. Ondan sonra şey içecekler, soft içecekler için 170 lira demiş. Ondan sonra başka ne denilebilir? Soğuk kahve ne kadar? Soğuk kahveye hemen bakalım. Soğuk kahveler 280 lira 300 lira aralığında. Şimdi burası tabii ki buranın fiyatının oradan daha yüksek olması gayet doğal. Çünkü denize sıfır ve çok elit, çok klas, çok da şey bir yer. Ferah. Ferah, asortik bir yer arkadaşlar. Hani buraya gelip hayatınızda hiç yemek yediniz mi diye sorsanız biz yemedik. Hayır. Ama yeriz de. Kahve içtik şu an. Niye yemedik? Çünkü bizim ev zaten burada 2 kilometre ileride olduğu için evde yiyip öyle geliyoruz o yüzden. Ama buraya gelen de bu hizmeti burada tabii ki değerlendirebilir. Bir günlük güzel bir burada gelip hizmet alıp denize girip ondan sonra yemeğini de yiyebilir. Yemek fiyatlarına da bakalım. Yemeklere bakmadık. Telif Pis- yemeyelim de. Telif yersek artık YouTube'da bu bölümü keseceğiz. Pizzalar 700 liraymış. Kahvaltı tabağı 700 lira diyor. Omlet 370 lira diyor. Kahvaltı tabağı 800 lira, özür dilerim. Dürümler. Mesela burada tavuk dürüm 750 demiş. Orada 380. Yani evet. 380'e de yiyebilirsiniz. 750'yi de gelip burada yiyebilirsiniz. Tatlılar 300 demiş. Kalamar tava 850 demiş. Burgerler 650 demiş. Plajın duş ve soyunma kabinleri bölümüne geldik. Bunlar gibi bunun daha küçüğü olmak üzere 2-3 tane bölge var. Baktığında gayet temiz, şampuan kullanılmayan, değil mi? İnsanların medeni bir şekilde duş aldığı, üstlerini başlarını değiştirdiği güzel kabinler. Bir tane de kabin bakalım. Bakalım. Olaylar. Kabine bakalım, temiz mi değil mi görelim. Temiz. Yani bir sahilde olabileceği bu kadar temiz olabilir. Gayet temiz bence. Kokmuyor yani. Evet. Kokmaması yeterli. Askılıkların çok olması da çok güzel. Bence bu çok önemli bir detay. Beni ancak kadınlar anlar. Evet, buraya kadar gelmişken tuvaletlerini de bir görelim hep beraber. Temizliğine, hijyenine görüp şöyle bir şahit olalım. Tuvaletlerimiz de gayet temiz. Böyle belli ki düzenli bakımı yapılıyor. Tertemiz, mis gibi. Tuvaletler efendim. Nasıl güzel bir şey ya. Sanat eseri ya. Evet, alalım fikirlerini. Valla ben Ölüdeniz'i çok severim. Kumburnu'nu ayrı severim. O yüzden çok güzel, çok güzel, çok güzel bence. O zaman sana kilit soruyu sorayım. Evet. 10 üzerinden puan veriyorsun buraya ama... Ben Ölüdeniz'e 10 veririm. Bir dakika, Ölüdeniz neye göre? dünyanın Neye en göre? iyi 5 denizinden biri. Hello. Yani hello, ben hello. buraya kimim? He. Ben kimim de buraya kaç puan vereyim? Sen puanlamayı şöyle yapacaksın. Evet. Fethiye'ye geldiğin ilk sene, 10 sene önceki Ölüdeniz plajıyla bunlar bak böyle bir hizmet de var arkadaşlar burada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tahminen arabanızı bıraktıktan sonra sizi şezlong şemsiye bölgesine bu tarz araçlarla götürüyorlar. Evet. Evet, Fethiye'ye geldiğimiz ilk sene ve bugünkü haliyle yani 10 senelik geçmişiyle kıyaslıyorsun burayı. Kıyaslıyorum, evet. Geri döndük. Dön. Döndük. Ama ben şimdi buraya kışın gelmiştim. Evet. O yüzden ya yazın bence hep aynıydı. Bu şekildeydi. Bak burada Hala dalış da aynı. yapılıyor. Aha, Burayı da dalışlar. sorabiliriz. Ne yapılıyor abi burada? Biz dalış okuluyuz. Burası PEDI 5 Yıldız Dalış Merkezi. Evet. Kumburnu'nda faaliyetimizi yapıyoruz. Ha, buradan dalış yapabiliyor insanlar Tabii, tabii. günübirlik gelip Kıyıdan plajı yapıyoruz. kullanırken. Tabii kıyılık yerden dalışa başlıyoruz. O tekne operasyonundan biraz daha farklı, avantajlı bir durum oluyor aslında. Tam nereden dalışa başlıyorsunuz? Şurada bir yürüyüş yolumuz var. Buradan, Tabii, böyle aşağı. Yürüyüş yolundan aşağıya doğru iniyoruz. Normal bel hizasındaki suya girerek başlıyoruz dalışa. Kaç metreye kadar gidiliyor burada amatörler için?
İlk defa dalış yapacaklar maksimum 5 metreye kadar dalış yapabiliyor. Bu federasyonun bir yönetmeliği var. Yönetmeliğe Evet. bağlı kalıyoruz. Evet. Ama federasyon bize şöyle bir opsiyon da sunuyor. Daha önce bir kere dalış yapmış, birazcık daha deneyim almak istiyorum derse 12 metrelik programımız da var. Onu peki buraya belgesiyle mi gelmesi gerekiyor o adamın? Yo, hayır, Tamamen bunlar cehaletten belgesiz- soruyorum yani. Yo estağfurullah canım. Belgesiz insanlarla yapacağımız dalışlar bunlar. Yüzme bilmeden dalış yapılabilir mi? Biz onun garantisini veriyoruz burada. Daha önce denemiş başaramayanlar ya da özellikle yüzme bilmeyenler için burada bir dalış garantimiz var. Ne kadar peki abi? 2026 yaz sezonu dalış yapmak istedi bir amatör, şöyle- başlangıç paketi gibi düşünsen. Tabii. 5 metrelik dediğimiz program 25 dakikalık bir dalış programı. 25 dakika sadece dalış ama alıştırma vesaire yapıyoruz biz Belize aslında. Bunları dahil etmiyoruz. Bunun ücreti 3000 TL kişi başı. Onun dışında 12 metrelik bir program demiştik. Bu 45 dakikalık bir dalış oluyor. Bunun ücreti de 6000 TL. Sizinle dağın burada balık fotoğrafı da çekebiliyor olacak. Hani Tabii, ekmekle tabii. falan Biz besleyip. zaten fotoğraf video çekiyoruz. Tabii bunu kişi isterse ekstra bir hizmet olarak sunuyoruz. Evet. Bunun ücreti 1500 TL ama güzel fotoğraflar çıkıyor zaten. Balık garantili diyorsun. Tabii balık garantili fotoğraflar Bunlar ne çıkıyor. peki? Abi bunlar çok güzel cihazlar. Seabob diye geçiyor. Seabob. Jet ski kullandınız mı? Yani evet. Jet ski'den daha eğlenceli çünkü sadece su üstünde değil. Suyun altına inmek isterseniz suyun altına yönlendiriyorsunuz. Sonra suyun yukarısına yüzeye Bunu çıkıyorsunuz. peki amatör birisi ilk binişte hadi yüzeyde gider de suyun içine dalabiliyor mu bunlar? Bunun limiti normalde 40 metre. İlk defa yapıyor ya insanlar burada. O yüzden 2.5'a sabitledik. 2.5'un altına istesek de gitmiyor. İçinde bilgisayar var. Evet. Beyni var. O Derinlik 2.5'u anlayıp- algıladıkla sonra motoru durduruyor böyle. Kalıyorsun öyle. Kafa aşağı Baykuş kalıyor. gibi. Yukarı da çıkarmıyor. Yukarı şu gazı bıraktığımız anda da yukarı çıkıyor. Bu ne kadar peki? Şöyle bunun ücreti de 10 dakikalık bir turumuz var. Yap bir güzel rakam. 1750 TL. Ben o şeye en son bir tekrardan toparlamış olacağız. Bu normal siz sordunuz diye böyle şeyler söylüyorum Cihan abi. evet. Bunun 10 dakikasını biz 1750 TL'ye veriyoruz. 20 dakikasını 3000 TL'ye veriyoruz. Bir de safarimiz var. 10 ve 20 dakika yüzme alanı içerisinde gelen misafirler kendisi kullanıyor. Ama 30 dakikalık safaride de arka tarafa gidiyoruz. Asıl Ölüdeniz dediğimiz Lagun tarafa. kısmına. Eğitmenle beraber gidiyorlar. Evet. 30 dakikalık bir kullanım oluyor. Onun ücreti de 4000 TL. Evet. Ama şimdi zaten sen de sözünü açmış oldun Cihan abi. hı. Yap bir güzellik dedin. Sizin izleyicileriniz sizin selamınıza geldiği zaman üzerine tabii ki bir indirim Üzerine zam koyacağız gibi söyledin şu an. yok. Yüzde kaç? %10 yapar mısın? Mesela? Kurtarır mı? Abi sen öyle diyorsan 20 yapalım o zaman. Ciddi misin? Tabii. O zaman %20 aldık sözünü. indirim yapalım. Bak neresi burası? Şu anda Ölüdeniz'de, Kumburnu'na girdiğinizde bu açık taraf dedik ya, çocuklarıyla gidilen taraf değil de açık taraf. Sol tarafa gittiğinizde, açık denize gireceğinizde soldaki ilk işletme dalgıç işletmesi. Gelip Tabii, bu tabii, cihazları merkezi. %10, %20. %20 dedik abi. Söz değil mi? Tabii ki ya. Yorumlarda buluşuruz bak. Konuşalım. Aldık bu sözü sizin için. Beğenileri de alırız videoya. Çok merak ettiğim iki tane su oyuncağı diyelim vardı. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu üstüne biniyorsun da şarjlı basıyorsun evet gidiyor ya. ya. Bir de onu da deneyeceğiz. Bir Ne tane güzel yaptım ondan. ya, bir daha yapalım. Bir de onu deneyeceğiz. Şimdi Seabob'u bir deneyelim. Sizlerle de paylaşayım deneyimimi. Hani değer mi değmez mi? Ama sen bence çok seveceksin. Çünkü sen böyle jet ski falan da çok seviyorsun. Severim. Suyu da ekstra seviyorsun. Maske takıyor şimdi. Çünkü suyun altına girecek çıkacak. 25 kilometre hız yaptığı için burnundan, ağzından, gözünden, kulağından her yerinden su girer vallahi. Bence güzel. Nasıl geçti? Yani hani hızını açtığın zaman adrenalin yüksek. Yavaş hızda herkesin kullanabileceği bir alet gibi. Öneriyorum. Geldiğinizde yapabilirsiniz. Ölüdeniz Kumburnu'nu bitirdik arkadaşlar. Şimdi tekne turu ve diğer aktivitelerin fiyatlarını öğrenmek için Belcekız tarafına geçiyoruz. Hem de orayı da böyle küçükçe bir tanıtırız size. Ondan sonra da yüksek yerlere uçacağız. Şimdi motorumuza geldik. Uçacağız dedim. Acaba uçacak mıyım bugün? Uçar mısın? Yüksek yerlere uçacağız dedim Cihan. Sen oradan da bir tanıdık bulur uçurtursun kendini, ben sana söyleyeyim. Her şey olabilir. Çok şey. Laf ağızdan bir kere çıkar. Bakacağız. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz yerde Belcekız yani halk plajı. Geldiğinizde minibüsten inebilirsiniz, arabanızı park edebilirsiniz. Direkt ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz buraya. Hemen böyle sahilde restoran, kafeler ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Sağ tarafımızda şezlong, şemsiye yok. Oraya gidip havlunuzu
İşte sandalyelerinizi atıp Şemsiyenizi. oturabiliyorsunuz. Sol tarafınızda da şezlonglar var. 2 şezlong, 1 şemsiye 1200 lira. Burada da arkada da böyle aradığınız her şey var. Bakın restoran, eczane, market, Kafeterya, her şey var. havalimanı bile var ya. İnişleri buraya yapıyorlar bak. Evet, Ölüdeniz'e oldu da kendi arabanızla gelmediniz. Şehir içi minibüs hatlarını kullandınız gelirken. Olur da geldiniz, ineceğiniz minibüs yeri burası arkadaşlar. Ölüdeniz'de son nokta burası. Buradan inip Ölüdeniz plajına, yani Kumburnu plajına veya Belcekız plajına gidebiliyorsunuz. Veya yine buradan binip Fethiye merkeze kadar Ovacık Hisarönü'nü geçerek yine bu hattı kullanarak ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Fethiye tatilinde en önemli aktivitelerden bir tanesi de Fethiye koylarını gezdiğiniz tekne turları arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatalım, Fethiye'de 2 noktadan kalkıyor tekne turları. Bir tanesi Fethiye merkezden kalkıp Göcek koylarına gidiyor. 12 adalar turu diye geçiyor bu. 12 ada değil ama normalde 5-6 tane yerde durup gezdirilen bir turdur. Ve bir de Ölüdeniz'den kalkan tekneler ve tekne turları vardır. Onlar da buradan Ölüdeniz Belcekız plajı üzerinde acentalardan biletlerini alıp gidebildiğiniz turlar oluyor. Türlü türlü gemiler var. Hepsi kalkmış şu anda. Sabah 10.30'da hareket ediyor bu gemiler. Bu seneki fiyatları öğrenelim diye geldik. Kolay gelsin. Fiyat sorabilir miyiz? Çekim alıp. Teşekkür ederiz. Fiyatlarımız pazartesi günü itibariyle 2000 lira olacak. Hemen şunu şöyle mikrofona bırakayım. koyalım. Evet, fiyatlarımız pazartesiden itibaren 2000 lira olacak. 2000 lira. Tabii tekneden tekneye değişebilir. Bizim fiyatımız 2000 lira olacak. Black Pearl'e gelip binmek isteyenler 2000 lira Evet. yetişkinler için. Çocuklar için kaç para? 0-3 yaş ücretsiz, geri kalanını tam ücret alıyoruz. Tamam. Peki bu 2000 lira karşılığında transfer var mı? Otellerinden alıyor musunuz, o ekstra mı? Transfer için ekstra 250 lira talep ediyoruz. Ekstra 250 lira. Evet. Black Pearl buradaki en büyük gemilerden bir tanesi. Evet, doğru. Kay var Buradaki en büyük üzerinde. korsan teknesi Black Pearl. Korsan tekneleri, eğlence tekneleri. A noktasından B'ye, B'den C'ye giderken tekne yol halindeyken eğleniyoruz. Eğlence, müzik, köpük DJ partisi vesaire. performanslar, animasyonlar, şovlar, oyunlar, köpük partileri. Durduğumuz yerlerde ise hiç müzik yapmıyoruz. Sessiz bir tur yapıyoruz. Ha, güzel. Güzel Turumuz bir felsefe. 10.30 ile 5.30 arasında 7 saatlik bir tur. Bu 7 saatlik turun 3 saati yolda eğlenerek geçiyor. Evet. 4 saatini durduğumuz yerlerde sakin bir şekilde geçiriyoruz. Mavi Mağara, Kelebekler Vadisi, Deve Plajı, Soğuk Su Kaynakları, Sen Nikolas Adası, Noel Baba'nın Adası ve Akvaryum Koyu. Evet. Her durakta yarım saatte 45 dakika arasında değişen yüzme molalarımız oluyor. Tabii turumuz yemekli bir tur. Öğlenleyin 1 ile 2 arasında mangal yapıyor. Öğlen yemeğimiz var. Kelebeklerde veriyorsunuz değil mi yemeği? Biz Deve Plajı'nda vermeyi tercih Deve ediyoruz. plajında. Kelebekler Vadisi açık denizde olduğu için çok dalgalı olabiliyor bazı günlerde. evet. Onun için biz Deve Plajı'nı veya Akvaryum Koyu'nu tercih ediyoruz Daha yemek sakin, için. insanlar sallanmadan Tabii, sakin sallanmadan sakin güzel yesin. bir şekilde yemeklerini Anladım yiyebilsinler diye, kalabalık Tamam. olmasın. Black Pearl 2000 lira sezonda. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür İyi ediyoruz. sezonlar dileriz İyi hocam. tatiller dileriz. Teşekkürler. Şimdi yaz tatilinde geldiniz. Kumburnu tarafında veya Belcekız tarafında denize girmek istemiyorsunuz. Neden? Neden girmek istemeyebilir insanlar? Kalabalık olabilir. Çok kalabalık olabilir bazen burası. Gerçekten iğne atsan yere düşmeyecek şekillere geldiği günleri biliyoruz arkadaşlar. Özellikle hafta sonu ve Temmuz-Ağustos aylarının o gabarık günlerinde. O tip günlerde gelip otele bana soruyorsunuz. Bak buradan vereyim şimdiden bilgisini. Biz nerede sakin plaj bulabiliriz diye. En sakin plaj o dönemde bulabileceğiniz Kelebekler Vadisi plajıdır arkadaşlar. Nasıl? Buraya gelirsiniz gündüz. Bu deski bulursunuz, şu masayı. Kelebekler Vadisi'ne gitmek için buradan biletinizi alırsınız. Gidersiniz Kelebekler Vadisi'ne, o kocaman güzel plajına. Günübirlik tekneler oraya 1 saat gelir uğrarlar. Müşterilerini indirirler, orada gezdirirler. Bir kısmı orada yemek verir. Sonra toplayıp hepsini götürürler ve o koskoca sahil sadece Kelebekler Vadisi'ndeki konaklama işletmesinin müşterileri ve sizden oluşan bir toplulukla orada baş başa kalmış olur. O da çok az bir kişi olur. Yani koca bir plaj sadece sizin olacak. Bu şekilde sakin plaj ararsanız yapabileceğiniz şey bu. Bize gelen sorulardan bir başkası da şu arkadaşlar. Babadağ'a çıkacağız. Nasıl çıkalım? Değer mi değmez mi? Biz en son geldiğimizde size buradan teleferiğe binerek yukarıya çıkmıştık. Fiyatlarını da söylemiştik. Aradan 2-3 sene geçti. Ne değişti? Bir onu öğreneceğiz önce. Fiyatlar ne oldu? Teleferiğe binmeyiz. Çünkü motorla gitmek istiyoruz Babadağ Tepe'ye. O heyecanı yaşamak istiyoruz. Orada da şöyle bir soru geliyor yine. Babadağ'a kendi aracımızla çıkabilir miyiz? Evet, çıkabilirsiniz. Teleferikle de çıkabileceğiniz gibi. Yalnız kendi aracınızla çıktığınızda yukarıda bir problem yaşayacaksınız. Şimdi söylemeyelim onu. Yukarı çıktığımızda beraber görelim. Problemi de size anlatalım. Ne yaşayacağınızı orada görmüş olun. Çözüm de sunabiliyor musunuz Çözüm efendim? sunmayı yukarıda konuşalım. Sunamayabiliriz. Tamam. Şimdi burada bilet fiyatlarını soralım sizin için. 2026 yazında kaç para olmuş biletler? Ondan sonra motosikletle Babadağ zirveye çıkalım.
Buraya şu mehter müziği ver. Tam bir rehber. Ailenizin rehberi Rehberi. ya. Bakınız ya, ailenizin rehberi ya. Şımartma Buranın beni. otoparkını anlat lütfen. Buranın otoparkı yukarıda. Olur da teleferikle gidecek olursanız arabanızı hemen istasyon bölgesinden 500 metre yukarıda bir otopark alanı var. Oraya bırakıyorsunuz. Bu buggy araçlarla buraya sizi getiriyorlar. Buradan da istasyona giriş yapıp işte yürüyen merdivenle onunla bununla falan teleferik alanına çıkabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ücretsiz bu arada bu hizmet. Kolay gelsin. Merhaba. Fiyatlar ne kadar acaba? Kişi başı 890 lira. Öğrenci var mıydı? Yok. Tamam. 890 lira gidiş dönüş. Gidiş dönüş çocuklar için 7 yaşa kadar ücretsiz. 7 yaşa kadar ücretsiz. Ondan sonra tam ücret mi? 890 lira. Öğrenci. O kaç lira? Öğrenci. 660 lira. 660 lira. Bu Temmuz Ağustos'ta da bu fiyatlar mı oluyor? Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Benim bu tip ne? Aç tipine kurban olayım. Aç şimdi tipini. Evet anlatıyorum. 3, 2, 1 kayıt. Şimdi arkadaşlar bize gelip soruyorsunuz. Babadağ kendi arabamızda çıkalım mı? Çıkabilir miyiz? Gece çıkılır mı falan. Hepsinin cevabını çıkmadan önce verelim hemen girişinde. Babadağ öncelikle gidecekseniz eğer Babadağ zirveye aracınızla gidecekseniz Babadağ zirve restoran yazdığınızda Google'a size yol haritasını çiziyor. Ovacık bölgesinden yani Duman Oteli'nin olduğu yerden çok kolaydır Babadağ'a gelmek. Hemen üst yola bağlanıp dağ yolunu bulduğunuzda Babadağ'a çıkarsınız. Yaklaşık bir 10-12 kilometre kadar bir yoldur bu tırmanışıyla birlikte. Onu da tam kilometre hesabında şimdi buradan sıfırdan itibaren yapacağım zirveye kadar. Şimdi Arkanızdaki minibüslerden korkmayın bu arada. Çok hızlı gidiyorlar Evet, çünkü. buraya yolcu taşıması yapılıyor. Minibüslerin hızı biraz bizi bizden alıyor her geldiğimizde. Şunu söyleyelim. Buraya akşam çıkılmıyor arkadaşlar. Arabanızla bu yolu akşam sakın ola çıkmayın. Çünkü dar bir yol. Tehlikeli olabilir. Evet. Bir anlık dikkatsizlik burada Allah korusun. büyük kazalara sebebiyet verebilir. Gece çıkmıyoruz buraya arabamızda. Teleferikle belli bir saate kadar gün batana kadar hizmet var. Hatta geç saate kadar hatta çalışıyor olabilir teleferik. Tam bilmiyorum. Onu da sormadık bak Evet, unuttum. unuttuk. Şimdi alta yazdım şimdi. Heh. Gece bu saate kadar teleferikle çıkabilirsiniz. Hava karardığı zaman kesinlikle arabayla Babadağ'a çıkmıyoruz. Bir ikincisi dedim ya biraz önce Babadağ'da bir problem var araçla çıktığınızda diye onu da göreceğiz. Babadağ zirvede arkadaşlar park yeri yok. Arabanızla gittiğinizde bir takım cepler var orada oluşmuş olan dağa hemen yamaca yakın yere bırakıyorsunuz böyle. Sağ tarafınız uçurum, sol tarafınız dağ şekilde belli yerlere bırakabiliyorsunuz cepleri. Ama eğer o cepler doluysa mecburen dağda çok aşağı bölgelere arabayı bırakıp uzunca yol yürümeniz gerekebilir. Birazdan onu da göreceğiz. Çünkü otopark olayı yok yukarıda. Bir başka söyleyeceğim şey buraya eğer olur da arabanızla gelirseniz ücretsiz çıkıyorsunuz. Eğer park edebilecek nokta bulursanız bütün tesisi ücretsiz şekilde dolaşabiliyorsunuz. Başka da bir şey yok. Şimdi Hadi gidelim. gidelim. Yolu çok güzel. Biraz şimdi böyle bir susalım size azıcık Kolum ağrıdı. motor yolu izletelim şöyle. Hadi. Bir takım manzaralı. Güzel güzel çıkalım. Çekiyor musun? Çekiyorum. O zaman buradan başlayayım ben size hemen yine coğrafi bilgileri vermeye. Aşağısı Fethiye arkadaşlar. Şu gördüğünüz güzelim Körfez'in iç tarafı. Büyük asıl yapılaşma olan alan Fethiye. Daha sonra bir ormanlık alan var. Elimi görüyor musunuz? Evet. O ormanlık alan bölüyor Fethiye ile Ovacık bölgesini. Duman Oteli'nin olduğu yer şurası. Ovacık bölgesi. Hemen altımızdaki yapılaşan o alan. Fethiye, Ovacık, Ölüdeniz'de şu tarafımızda kalıyor. Şimdi neden burada konuşmaya başladım söyleyeyim bu güzel manzarada. Çünkü şurada artık tesisi görmeye başlıyoruz. Bak yukarıda gördün mü tesisi? Yaklaşık bir kilometre kadar belki biraz daha fazla yukarıda. Şimdi şu alandan itibaren ya küçük küçük böyle cepler var, tamam mı? Siz arabanızı bu ceplerden birine park etmek zorunda olacaksınız. Temmuz Ağustos'ta geldiğinizde muhtemelen, çünkü o yukarıda park alanı bulamayacaksınız. Şimdi çıkalım, canlı canlı şahit olun. Görelim bakalım araç olsaydı nereye park edecektik? Burada işte bu kadarlık park yeri var. Bak 3. Bir araba şöyle 4. Bu tarafa bırakamazsın, sol tarafa.
İçeriye zaten almıyorlar. Şuraya bırakabiliyorsun yine bak 3 araba böyle bırakabilir ama minibüs geçer mi orası da muamma. Yani gördüğünüz alan kadar park alanınız var. Birazcık yürüyeceksiniz sezonda arabayla gelirseniz. İşin özeti. Motorla alıyorlar mı ben onu da bilmiyorum. Vallahi motorla da almıyorlar. Dön diyor. Giremiyoruz motorla. Hadi be. Evet motorla da almıyorlarmış. Motorla da gelseniz buraya bırakacaksınız. O zaman ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Buranın sessizliği beni bitiriyor ama şu dağlardaki sakinlik yok mu? Şimdi sezonda geldiniz buraya değil mi? Bak gördüğünüz kadar park alanı var. Şu anda 3 araba var. Maksimum buraya 3 araba daha sığar. Yolun sol tarafına gel bir görelim. Minibüs geçerken solda araç olsa geçebilir mi? Geçemez. Gel biraz daha kaydı daha doğru. Belki geçer. Belki geçebilir. Bir imkan 2-3 araba da böyle bıraksa. Usta şoförlüğüme güvenerek konuşuyorum ki geçemez. Ebru geçemez değilse geçemez. Yani Babadağ'a gelirseniz birazcık yol yürüyeceksiniz. Arabayla gelirseniz. İçeriği almıyorlar. Dağı almışlar arkadaşlar. Dağı kapatmışlar. Yürüyelim bakalım. Bir de burası biraz tehlikeli olabilir ya. Taşlar falan düşüyor. Araba buraya bırakılmaz yani. Babadağ teleferikle çıkarsanız arkadaşlar 1700 metredeyiz şu anda. Araçlı da 1700'e çıkıyorsunuz. 1700'e teleferikle buradan iniyorsunuz bak. Aşağıdan binerseniz burada indiniz. Burada indikten sonra tabak dön bebeğim yukarıya. Yukarıda 1800 ve 1900 metrelerde de yine bir takım tesisler var ve oraya da giden yine bak ufak şunun ismi neydi? Telesiyej mi neydi bunların? Açık olanlar öyle galiba. Açık olanlarla da yukarı doğru gidebiliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu. Buraya arabayla gelip buradan şu küçük teleferik dalgasına binip acaba yukarıya çıkabiliyor muyuz? Çıkılabilir kesin. Değil mi ücretini? Gel Yani. onu soralım. Soralım. Çok teşekkürler. Kişi başı 200 liraya 1700 metreden 1900 metreye çıkacağız şimdi arkadaşlar. Niye bindik oluyorum? Şu şöyle yerden teması kesiliyor ya. Evet bende de oluyor. Bak sesler, mesler. Yani bu böyle niye böyle sallanıyor? Bilmiyorum. Salıncak gibi. Normal mi? Normal herhalde ya. Bunlar düz gidiyor Cihan. Bizimki Bizimki böyle salıncak gibi. Böyle oluyor tekrar duruyor. Böyle oluyor tekrar duruyor. Anlat bakalım. Arabaya park sorunu olmasa buraya arabayla çıkıp buna binip 1700 metreden 1900 metreye çıkmak bence daha güzel bir keyif. Evet bence de. Çünkü hem arabayla dağ manzarasını yaşıyorsun. Değil mi? Evet. Durup edip orada fotoğraf çekinebilirsin rahat rahat. Teleferikse al sana çakma teleferik. Bunun adı telesiyej mi? Teleferik mi? Her Hem neyse. de açık hava. Açık hava. gibi. Korku da var yine korkmak istiyorsan. Manzarası çok güzel. Sağında Çok güzel. bambaşka bir manzara, solunda bambaşka. Bak göstereyim size de. Hemen pazarla. Ama Sol çok taraf güzel Akdağlar. ya. Baksanıza bakın sol taraf komple yeşil. Şu gördüğünüz beyaz alan Akdağların zirvesi. Batı Torosların en yüksek ikinci bölgesidir burası arkadaşlar. 3100 metreyle Uyluktepe. En yükseği de yine Bey Dağları'nda Kız Ucu mu öyle bir yer. Sağ tarafımızda böyle masmavi. Burası da Muhteşem. karşısı Dalaman, Göcek, ta Marmaris'e kadar giden koylar. Manzara dehşet canım. Evet çok güzel. Azıcık korkutucu ama bizim için. Evet. Herkes için olmayabilir. Teşekkür ederiz. Evet düzeltiyoruz. Burası 1800 metreymiş arkadaşlar. 1900 metre değil. 1800 metreye de geldiğinizde burada da yine paraşütle atlayanlar var. Bak burada da yine bir restoran var. Yani bir dağ üzerine bu kadar restoran yapma fikri kimin acaba? Her 100 metrede Her 100 metreye bir restoran yapalım. Paranın dibini vururuz gelin çocuklar diye. Manzara güzel. Manzara Öf. çok güzel. Öf Ölüdeniz'e bak. Şu orman seslerini duymak için durduk. Aa koyunlar var Cihan. Bak sırf şu sessizliği duymak için bile arabayla çıkılıp Babadağ'ı böyle bir keşfetmek olabilir yani. Ve o kadar güzel ağaçlar var ki şuna bakar mısınız? Şunun gövdesine Gövdeleri bakın. inanılmaz büyük. Şu o kadar büyük ki. Geliyorlar. Oo her yerdeler. Sola bak.
Çobanlık çok beni çok korkutuyor ya. cabbar bir çoban ya. Yani bu kadar hayvanla nasıl başa çıkabilirsin ki? Müthiş bir meslek. Evet, şu anda Kayaköy yolundayız ve geçtiğimiz bölge Hisarönü bölgesi arkadaşlar. Fethiye'de gece hayatı için ne yapılır diye gelen soruların cevaplarını buraya yazabiliriz. Hisarönü bölgesi. Burada restoranlar, kafeler, barlar, diskolar, klaplar tarzı, işte dondurmacılar, bilmem neciler gibi alışveriş yapabileceğiniz yerler gibi mekanların bir araya toplandığı bir bölge, Hisarönü bölgesi. Fethiye'de bunun gibi gece hayatının yaşandığı Fethiye Merkez Bölgesi var, Ölüdeniz Çarşı Caddesi var ve Çalış Bölgesi var. Bu 4 bölgeden bir tanesini de şu anda geçip gösteriyoruz size. Bakın bu sağlı sollu klaptır bunlar hep. Geceleri diskoya dönüşüyorlar. Bu arada akşam saat kaçtan sonra kapanıyor burası trafiğe? Saat 7'den sonra. 7'den sonra trafiğe kapanıyor. Buradan arabalar falan geçmiyor. Burada böyle kocaman bir caddede yürüyüş yapabiliyorsunuz. Kayaköy ile ilgili sizden bize gelen sorulardan derlediğimiz hemen bir cevaplar silsilesini şurada tabelanın dibinde size sunayım istiyorum. Şimdi Kayaköy'ün tarihi şu arkadaşlar, işte bundan 2000-3000 sene öncesine kadar giden mazisi olan çok büyük antik Roma'dan bu zamana kadar ta ki 1. Dünya Savaşı'nın sonunda en son Rumların yaşamış olduğu bir eski köy burası. 1. Dünya Savaşı bittikten sonra burada yaşayan Rumlar Balkan'da yaşayan Türklerle yer değiştiriyor. Türkler buraya geliyor. Buradaki Rumlar da Balkanlara gidiyorlar. Böyle bir geçmişi var bu köyün. Şimdi birazdan köyün içine gireceğiz ve buradan geçip bir başka koya gideceğiz sizlere. Denize girilebilecek bir alana gideceğiz. Niye buraya geldik? Burayla ilgili sorulan sorulardan bir tanesi şu: Kayaköy'e ne zaman gitmeliyiz derler bize. Şimdi Kayaköy başlı başına Fethiye tatilinde gelip bir gün geçirilebilecek bir noktadır aslında. Neden? Çünkü biraz önce geçtik. Ölüdeniz kavşağından aşağıda Ölüdeniz yolunun trafiğini görürsünüz ve anlarsınız. Orada trafik vardır. Eğer varsa o yolu yaklaşık 1 saatte inersiniz. Eğer bu trafiği göze almaz, ben trafiği olmayan bir denize gidip bir koya gitmek istiyorum derseniz de hemen o sapaktan Kayaköy'e dönüp hiç trafiği olmayan bu güzel tarihi köyün içinden geçip bu yolun sonunda bulunan Gemiler Koyu'na varırsınız ve günü orada geçirebilirsiniz. Ve hatta biz rehberler olarak, Türkiye Rehberler Federasyonu, Ebru ve ben şöyle bir öneride size bulunabiliriz. Gelirsiniz, Gemiler Koyu'na gidersiniz, günü orada geçirirsiniz. Akşam olur, otelinize dönmeden önce veya villanıza nereye gidiyorsanız Kayaköy'ü gelir gezersiniz. Çünkü gün içinde Kayaköy'ü gelip gezmek çok sıcak olur. Burası şöyle baktığınızda bir çanak halinde olduğu için burası acayip ısı toplar. Kışın yağmurda sel basar. Burada her türlü afet vardır arkadaşlar. Burası çok sıcak olur. O yüzden gün içinde burayı dolaşmak çılgınlık olur. Birazdan geçeceğimiz köy içindeki o antik yapıları. Burayı Gemiler Koyu dönüşünde akşam daha doğrusu, hani gece demeyelim, saat 6 gibi 7 gibi o saatlere bırakırsınız, mükemmel, hem ışıkta çok güzel fotoğraflar çekersiniz içerideki tarihi köyde, hem de köyde bulunan et restoranları, gözlemeciler gibi çokça ve kahvaltıcılar da var burada, değil mi? Evet, çok Sabah güzel. kahvaltıyı da burada yapabilirsiniz giderken, onu da belirtelim. Gelip yemeğinizi yiyip Kayaköy'ü gezip otelinize o şekilde dönebilirsiniz. Bu da bir alternatiftir. Bir günlük tatilde bir gününüzü burada geçirebilmek adına. Şimdi köye gireceğiz motosikletle, hiç kesmeden gezelim, görelim. Köyü gösterelim insanlara Ne istiyorsan. güzel anlattın ya. Ben çok severim burayı. Evet, Bir de dilimde tüy kalsa 10 numarayım da. çok güzel anlattın. Su içelim. O senin güzelliğin aşkım. Senin yüzüne bakarak ben bir şey kötü anlatamam zaten ya. Gidiyoruz mu? Sen hala kesmiyor mu? Evet, kesmeden devam. Evet, normalde Kayaköy'ün içine girip burayı gezmeyecektik ama gelmişken, önünden geçmişken gezelim dedik arkadaşlar. Şöyle bir ayrıntı da vermek istedik açıkçası. Buraya öğlen vakti gelenler o kadar böyle pişiyorlar, sıcaklıyorlar ki hani bir geliyorlar böyle yorgun, bitkin falan bir haldeler. O yüzden bu saatlerde gezerseniz ne kadar rahat olacağını göstermek de istedik size. evet. Yani burayı 2 saat 3 saat önce gelip gezeyim deseniz gerçekten taşlara haşatınız yapışırdı. O kadar sıcak oluyor. Bak şurada anlarsın zaten o taşların ısısı, güneşin ısısı derken burada felaket. Açık hava barbaküsü. O yüzden akşam saatleri, gölge saatlerde gezeceksiniz. Evler de küçükmüş ama, değil mi Cihan? Yani burası bir oda, küçücük.
Burası muhtemelen ocakmış. Çok güzel. Düşünsene buranın böyle 10 numara fıstık gibi restore edildiğini. Şu otlar temizleniyor. Yok ya. Yok yok O yok. otlar temizlensin. Otlar Yürüyüş yolları temizlenmesi yapılsın. olur mu? Bak yürüyüş yolları yapılsın. Binaların çatılarına, pencerelerine hiçbir şeylere dokunmasınlar, tamam mı? Düzelteceğiz diye. Bence Sadece böyle çok otlar güzel. temizlensin. Hayır ya. Yollar yapılsın. Bir kısım böyle havuzcuklar belki serinlik versin Ne? diye. İşte ben Allah'tan arkeoloji bakanı falan değilim. Direkt Age of Empires'ta bildiklerimi uyguluyorum. Oldu da bir gün otelinizden çıktınız ve denize girmek için yola düştünüz. O biraz önce gösterdiğimiz kavşağa vardınız, Ölüdeniz kavşağına ve orada cehennem gibi bir trafikle karşılaştınız. Ne yapıyorsunuz? O trafiğe giriyorsunuz. Mecburen 1,5-2 saatte bir plaja ulaşacağım diye Ölüdeniz'deki plajlara. Ya da o kavşağa girmeyip kavşaktan sağ yapıp Kayaköy'e sapıyorsunuz. Kayaköy'e saptığınızda yolun sonunda varacağınız yer burası arkadaşlar. Gemiler Koyu. Gemiler Koyu'nun girişi motosikletle 250 liraydı. Araç ücreti 400 TL. Karavanla konaklamak isteyenlerse 1500-2000 TL'ymiş. Karavanla konaklarken bekarları almıyorlarmış buraya arkadaşlar. O bilgiyi verelim. Aileleri alıyorlarmış ve patronun gözünün tuttuğu tipleri alıyorlarmış. Yani burada problem yaşanmaması adına daha böyle seçici davranıyorlarmış ama karavanla da konaklanabiliyor burada. Onu da söyleyelim. Şöyle bir yakından suya bakalım mı? Bakalım gel. Hani burayı neden seviyorum diye düşünüyorum ben. Evet. Daha bir sakin galiba. Şu Suyu anda güzel evet. oluyor. Evet. Berrak ve dalgasız. Çünkü önü kapalı. Galiba önünün kapalı oluşunu seviyorum ben. Evet, burası çok fazla dalgalı olmuyor. Yani Ölüdeniz Belçikız plajı dalga alırken şu açıktan burası daha kapalı kaldığı için daha sakin bir deniz. Sığ denilebilir. Bak çocuklar giriyor. Hani sığ deniz önerisi isteyenler burayı söyleyebiliriz. Yine Çakıl. Şöyle hemen jeolojik yapısını da hep beraber inceleyelim. Gördüğünüz gibi Çakıl. Marketi var ve bir restoran, kafe tarzı bir yeri var. Evet. Güzel ormanlık bir alan. Buraya gelip ormanın iç kısımlarına doğru yürüyüş yapabilirsiniz mesela. Evet. Ölüdeniz plajında böyle bir imkanınız yok. Şu sağ tarafta yürüyebilirsiniz. Bak orada yürüyorlar dayılar. Böyle güzel bir orman yürüyüşü yapılabilirsiniz. Burada güzel dalış yerleri var. Şu kayaların oradan bir dalarsın abi gidersin ta oraya kadar. Senin o sevdiğin yeri gösterelim mi insanlara? Gösterelim. Mesela böyle denize sıfır bir yerde gelip yemek yiyeyim dersen tavuk ızgara 650 lira demiş. Balık demiş 900 lira demiş. Kalamar demiş 900 lira demiş. Gözleme 450. Biralar 300 lira demiş. Beyaz şarap 500 lira demiş. Kolalar 200 lira demiş. Fiyatlar böyle aşağı yukarı. İşte benim sevdiğim yer de burası. Şöyle küçücük bir yer. Hemen bizi bir ilk kum karşılıyor. Böyle denize sıfır şezlonglar var ve çok çok sakin. Baksana. Evet. Muhteşem değil mi? Çok Burası küçük tam bir koy. böyle dinlenmelik bir yer. Geliyorsunuz bütün günü burada dinlenerek geçiriyorsunuz. Hemen şuradan Şöyle. içeceğinizi alıyorsunuz. 360 dönüyorum. Ufak, güzel, butik bir alan. Müzik yok, gürültü yok, kalabalık yok. Evet tam kafa dinlemelik ama buraya da tabii Temmuz Ağustos'ta gelinecekse erken saatte gelinmesi lazım. Evet muhtemelen. Ha bak Burada şemsiye, kabinler var. şemsiye şezlong fiyatları var. Ha nerede? Şemsiye şezlong 1,5. 2 şezlong 1 şemsiye 1,5'muş anlaşılan. Ortalama her yerde aynı işte. Sunshade, Sunbed diye ayrıca bir şey daha varmış onu bilmiyoruz neyse. Bilmiyorum. Evet. Orman yürüyüşünü de bak buradan yapılabiliyorsun. Duşlar, kabinler. Böyle. Evet, gidebiliriz. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda sizlere Fethiye'de tatile gelen insanların yaşadığı problemleri birazcık anlatmaya ve bunlara çözümler üretmeye çalıştık. Umuyoruz ki Fethiye tatilinizde çok güzel, sorunsuz, problemsiz şeyler yaşarsınız diyoruz. Umarız. Sizi Videomuzu çok seviyoruz. Sizi çok severek kapatıyoruz. Niye böyle kapatıyoruz onu da söyleyelim. Çünkü unuttuk videonun sonunu çekmeyi. Evet unuttuk. Bir daha unutmayız ama kendinize dikkat edin barbar. Hoşçakalın, haftaya görüşürüz. Mua. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir de Hype var, bir de Hype var. WhatsApp'tan arkadaşlarına gönderme var. Her şey var. Hangisini yaparsanız. Telgraf var. Bye bye. Çok yanık seslerimiz ya.